Arkadaşlar İstanbul yolculuğumuz başladı. Böyle göstereyim. Saat şu an 3:51. Bolu'da şarj edeceğiz. Planımız bu şekilde. Bolu'dan İstanbul'a. Bolu'da şu an %18 ile orada olacaksın dedi. Tesla abimiz, bakalım ne olacak. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, 4 kişi, klimamız açık, yola çıktık. Burada hem arabanın yol tutuşunu görelim, hem ışık aydınlatmasını görelim, sisli havalarda nasıl davranıyor onları görelim. Mesela burada ben biraz kameraya yoğunlaştım. Daha sonra tat dedi. Kardeş dedi, bundan sonra sen otopilot motopilot yok, sen bunu hak etmiyorsun oğlum dedi. Niye? Çünkü ben cezalandırdı. Aynen, duydunuz, cezalandırdı beni. 5 defa cezalandırma hakkı var. 5 defadan sonra arkadaş diyor, otosterim onu da kapatırım diyor, ona göre diyor. Biraz tafralı, biraz yola başladık. Tabii biraz ben şaşırmıştım burada da. Neyse. Daha sonra bana ilk başa çıktığımız zaman %12, %13 veriyordu. Şimdi 19 gördüğünüz gibi biraz önce. Bolu'ya 19'a varırsın diyor. Şimdi biz Bolu'ya gidene kadar hem şöyle bir yoldaki aydınlatmalarını, otomatik farları nasıl, uzun farları nasıl yakıyor, azaltıyor. Karşı taraftakilerden, gel sata gelenlerden göz hiçbirinden fırça yemiyorum abi. Kimse bana selektör yapmadı. Kimse uzunları yanıyor kardeşim demedi. Bak yavaş yavaş menzili artırdı şu an. Uzunları yaktı çünkü karşısı boş. Şimdi karşı arabalar geldiği için bayağı kıstı. Şu an görüyorsunuz. Biraz sonra bu arabaları geçtikten sonra bakın en son arabaya geçtim. Yavaş yavaş şimdi yavaş yavaş kaldırmaya başladı menzilini. Yani aydınlatmalardan gayet ben memnunum. Mesela şu an kimse olmadığı için gayet güzel bir şekilde aydınlatıyor. Şu görüntü gayet bence güzeldi yani. Ve bu sefer 10 yeni tahmin dedim. Sen 21 oldu diyor. Sen %4, ben de böyle %21'de %23 oldu. Şu an klimam açık gördüğünüz gibi. Hani onu da bir göstermek istedim ama 104'te 105'te gittim genelde. Çünkü tırstım biraz arkadaşlar. Ankara'dan Bolu'ya çıkıyor sonuçta. Dolayısıyla şarjımı etkin kullanmak zorundaydım. Farım da yanıyor. İlk başta bizi geldi ama böyle bakın şu an mesela yine karşıdan araba gelmediği için gayet uzun bir menzilde aydınlatmamı sağladı. Ben bu konuda gayet memnundum açıkçası. Biraz sonra zaten Bolu'ya varma şeyini söyleyecek. Ortalama %22 ile vardım arkadaşlar. Ankara'dan %90'dan çıkmıştım. Bolu'ya geldik %22. Burası Bolu'daki yer. Highway. Çok fazla şarj istasyonu vardı. Hani Tesla Supercharge'lar istasyonları aktif olmasa bile faydalanabileceğimiz çok fazla istasyon vardı. Ben bu tabi burada şarjımı ettim, %100'e çektim ve burada gayet büyük bir şarj istasyonu var. Onu da göstermek istedim. Şimdi Bolu Tüneli'ne girmek üzereyiz arkadaşlar. Bolu Tüneli'ne girmeden evvel de işte böyle hem sesini dinleyin istedim. Bakın. Hiç doğru dürüst ses yok arabada. Gayet güzel. İstanbul Supercharger'e girdim. Oraya da %40'da varırsın arkadaşım dedi. İyi bakalım dedik. Bakalım ne olacak. İşte burada şu an Bolu Tüneli'ne girmek üzereyiz. Hem radarımız nasıl çalışıyor, hem harita nasıl çalışıyor. Bir onları beraber izleyelim istedim. O yüzden videoyu çektim. Şimdi tünele girdik. Arkadaşlar tünelde şöyle %40'tı, %39 tabi bu 39-40 bunu İstanbul trafiğine bağladım ben açıkçası. Çünkü sabah saatlerinde fazla trafik olmayacağı için çok iyimser yaklaşmış olabilir diye düşündüm. Tabi ona da bakacağız. Bolu Tüneli'nden çıktıktan sonra tabi her zaman biliyorsunuz burada bir sis olur. Şimdi o sise doğru gireceğiz. Araç nasıl tepki veriyor onları göreceğiz. Bu arada radarı böyle arkadan gelenleri falan da görmek için elimizle çevirebiliyoruz. 2 saniye falan gösterip daha sonra tekrar normal olması gerekene düşüyor. Bu arada yeni süper Charger'a, İstanbul Supercharger %38 ile varacağım dedi. Bak yine değiştirdi. Şimdi %33'e çekti mesela. %33'te varacağım dedi. Sürekli değişiyor. Yani rejeneratif ve şey yaptı. Mesela biraz önce %100'dü. %100 olduğu için daha ne kadar rejeneratif kardeşim, zaten bataryan dolu dediği için bu ifade çıkıyor. Bakın regenerative braking temporary reduced diyor. Yani regeneratif frenleme geçiyor, azaltıldı diyor. Şimdi %38'e çekti bu sefer de. Şimdi Turtle diyor ki arkadaş önümde çok sis olduğu için diyor artık kameralarımda pek göremiyorum diyor. Sesi de algılaması hoşuma gitti bu arada. Ve direksiyonu bana teslim etti. Sen istiyorsan kullan kardeş dedi. Ben de tabii ki Turtle'ımızı kırmayıp kullandım. Bakın burada karşı trafik araçları böyle şey yapıyor, çok yaklaşıcı falan görüyor. Onu da göreceksiniz biraz sonra.
Bayağı bir sis vardı bu arada sabah saatlerinde bu mekanda, Bolu Tüneli'nden sonra. Bakın karşıdaki araçlara böyle hayal meyal görüyor, sonra araba varmış deyip böyle üzülüyor falan. Böyle keyifli bir radarla acaba ne yapacak diye böyle bir yolculuk geçirdik. Hala bu esnada işte hem radarların doğruluğunu, senkron olduğunu, işte araçların büyüklüğünü, daha sonra işte araba yol tutuşunu, bakın trim sesleri falan, onları duyun diye şey yaptım. Çok az böyle bazıları olabiliyor. O da tabii yolun kasislerinden falan kaynaklanıyor. Tekrar sisi algıladı. Tekrar beni ikaz etti. Otopilot limited modunda. Arkadaş sen kullan diyor. Ya ben bu işi beceremeyeceğim, anlaşıl dedi. Sonra sis aldıktan sonra bu arada bana öyle bir şey vermedi ama sis esnasında ben tabii sağa sola baktım. Şeyler yaptım. Şimdi diyor yorgunluk algılandı yapıyor. Bu arada yine bir tane daha veri verdi. Dedi ki Supercharger %41, İstanbul %41 ile gidersin dedi. Ama bir de baktık %39'a gittik arkadaşlar. Gerçekleşen %39'du. Bence yine iyi tutturdu diyebilirim. Dönüş yolunu pek çekmedim ama hızlı veriler vereceğim şimdi. Şöyle ki arkadaşlar, dönüş yolunda şarjımız %94 çıktık. Bolu'ya gidiyoruz. Aynı kadrodayız. Aman diyeyim sıkıntı çıkmasın. Klimamız açık. Hızımız 105-110. Şimdi bu tür durumda biz şimdi ilk başta bir gerildik bakın. Şu an %9 gözüküyor. Önce %9 verdi. Sonra muhtemelen %8 oldu. Sonra düşürdü. %8'i düşürdü. Arkadaşlar o yüzden. Arkadaşlar sonra %17'ye çekti. %17 çıktı. Evet. %5'te %17'ye çıktı. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? İtibar etmememiz gerekiyor. Daha çıkacak. Evet, biz bu psikolojideydik arkadaşlar. Bu da artık Bolu'dan sonraki görüntüler arkadaşlar. Bolu'da şarjımızı ettikten sonra bu sefer de Ankara'ya %43 verisi verdi. Yani orada %100'den Ankara'ya da Bolu'ya rakım aşağı indiğimiz için %43 verdi. Yani gerçekleşen kaç oldu? Ortalama aynı şekilde 38-39 böyle bir şeydi arkadaşlar. Orası tam gece olduğu için tam bakamamıştım. Tabii yine böyle hep fırça atarak gitti. Hep bize böyle elini direksiyona ayırma kardeşim diye gitti. Neyse arkadaşlar, herkese saygılar, sevgiler. İyi ki varsınız, cansınız. Hoşça kalın.